Düşünün, Ankara'nın göbeğindesiniz. Bir yanınızda Başbakanlık konutu, 300 metre ötenizde Emniyet Müdürlüğü var, arkadaşınız kanlar içinde evden kaçıyor, peşinde eli silahlı bir cani var. O sırada yoldan geçen bir kamyon şoförü camı açıp katile bakarak şunu söylüyor. "Naber abi, yine mi kurban kesiyorsunuz?" Bu bir film sahnesi değil. Bu, 1997 yılında 8 gencin tam 17 saat boyunca yaşadığı cehennemin ve o gece ölen insanlığın gerçek hikayesi. 1997 yılının Şubat ayı. Ankara'nın en prestijli semtlerinden biri olan Gazi Osman Paşa, o gece alışılagelmiş sessizliğindeydi. Bir yanda Başbakanlık konutu, diğer yanda dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın evi vardı. Emniyet Müdürlüğü ise sadece birkaç yüz metre ötedeydi. Kimsenin aklına gelmeyecek olan şey, bu korunaklı bölgede 8 gencin dünyadaki cehennemi yaşayacağıydı. Olayın merkezindeki isim, Ankara'nın popüler mekanlarından Şapka Bar'da sahne alan müzisyen Tunç Erden Yakar'dı. O gece programı bittikten sonra Tunç, üniversiteden arkadaşları ve kız arkadaşıyla birlikte eve geçti. Evde toplam 8 genç vardı. İnternetteki 5 kişi bilgisinin aksine o gece o evde aslında 8 genç bulunuyordu. Bazı kaynaklar tecavüze uğrayan kadınları ve ana karakterleri baz aldığı için sayıyı 5 olarak basitleştirmiştir. Ancak gerçek sayı 8'dir. Sabah saat 05.00 sularında kapı, balyoz darbeleriyle sarsıldı. Kapıyı kırarak içeri girenler, bölgedeki barlardan haraç toplayan ve alt katı yeni kiralayan 5 kişilik bir çeteydi. İçeri girdiklerinde kurdukları ilk cümle, masum bir genç grubunun hayatını karartacak olan o kirli zihniyetin yansımasıydı. "Bizden habersiz burada alem mi yapıyorsunuz?" Saldırganlar ellerindeki silah ve sustalı bıçaklarla gençleri etkisiz hale getirdi. Bu noktadan sonra yaşananlar sadece bir gasp veya darp değil, klinik psikologların kolektif sadizm dediği bir yıkım süreciydi. Bu adamlar kendilerini bölgenin racon kesen abileri olarak görüyorlardı. İlk saldırı psikolojikti. Saldırganlar alkol ve uyuşturucunun etkisi altındaydı. Ancak uzmanlara göre bu sadece bir araçtı, içlerindeki saf kötülük o gece dışarı çıktı. Kadınları bir odaya, erkekleri diğer odaya ayırdılar. Gençlere kablolarla elektrik vererek acı çektirdiler. Tunç Erden Yakar'ın ifadesine göre vücuduna sayısız kesik attılar. Hatta içlerinden biri Tunç'un cinsel organını kesmeye çalıştı, ancak grubun lideri konumundaki kişi son anda buna engel oldu. Arkadaşları birbirine dövdürdüler, birbirlerine hakaret etmeye zorladılar. Amaçları sadece fiziksel acı değil, onur kırmaktı. Olayın en kan dondurucu anı, gençlerden birinin bir boşluk bulup dışarı kaçmasıyla yaşandı. Peşinden eli silahlı saldırgan koştururken, sokaktaki bir nakliyat kamyonu şoförü bu manzarayı gördü. Ancak olayı ciddiye almak yerine camdan sarkıp, "Naber abi, yine mi kurban kesiyorsunuz?" diye gülerek yoluna devam etti. Kaçan genç yakalanıp geri getirildiğinde 17 saatlik işkencenin dozu kaçmaya teşebbüs cezasıyla tepe noktasına ulaştı. Hikayenin en karanlık kısmı, iki genç kadın 17 saat boyunca bu 5 caninin sistematik tecavüzüne maruz kaldı. Saldırganlar bunu sadece cinsel tatmin için değil, bir cezalandırma ve aşağılama yöntemi olarak kullandılar. Tunç ve diğer arkadaşları yan odada bu acı dolu sesleri dinlemek zorunda bırakıldı. Öğleden sonra saldırganların içkisi bitti. Tunç'u yanına birini katmadan, "Eğer birine haber verirsen içerideki kızlardan birinin kafasını keseriz." tehdidiyle karşıdaki büfeye alkol almaya gönderdiler. Tunç, kan revan içinde büfeye girdi. Büfeciye, "Abi ne olur polisi ara, bizi öldürecekler, her yerimiz kan içinde." diye yalvardı. Büfecinin cevabı, bu trajedinin en acı notlarından biri olarak tarihe geçti. "Başımı belaya sokamam." Tunç eve döndüğünde saldırganların, "Bunları nasıl öldürelim, cesetleri nereye gömelim?" planlarını yaptıklarını duydu. Bu, yolun sonuydu. Tunç, son bir umutla saldırganların sarhoşluğundan yararlanmak istedi ve onlardan bir kadeh içki rica etti. Şaşıran saldırganlar, "Hadi o zaman bize bir şarkı söyle," dediler. Tunç şarkı söylemeye başladı. Şarkının içine sadece arkadaşlarının anlayabileceği İngilizce mesajlar yerleştirdi. "I will run away, stay calm, don't show anything." "Kaçacağım, sakin olun, belli etmeyin." Şarkının finalinde Tunç, kadehi masaya sertçe bırakıp açık olan kapıdan dışarı fırladı.
peşinden koşan saldırganı atlatıp bir taksiye bindi ve 300 metre ötedeki emniyete sığındı. Kanlar içindeki halini gören polisler vakit kaybetmeden evi kuşattı. Olayın hemen ardından Tunç Erden Yakar'ın ihbarıyla eve düzenlenen baskında 5 fail de suçüstü yakalandı. İlk ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine görseler de olay yerindeki kanıtlar, mağdurların teşhisleri ve doktor raporları vahşetin boyutunu net bir şekilde ortaya koydu. Dava Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Sanıklar silahla gasp, zorla alıkoyma, birden fazla kişiye tecavüz ve işkence suçlarından yargılandılar. Sanıklar mahkemede pişmanlık göstermek yerine olayı basitleştirmeye çalıştılar. Savunmalarında genellikle alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduklarını, gençlerin uygunsuz davrandığını iddia ederek suçu meşrulaştırmaya çalıştılar. Tunç Erden Yakar ve diğer mağdurlar yaşadıkları ağır travmaya rağmen her duruşmaya katıldılar. Mağdur kadınlar o canilerle mahkeme salonunda defalarca yüzleşmek zorunda kaldı. Tunç, vücudundaki bıçak izlerini ve elektrik verildiği anları en ince detayına kadar anlattı. Mahkeme 1998 yılında kararını açıkladı. Adalet yerini bulmuş gibi görünüyordu. Sanıklar, suçun işleniş biçimi ve toplumsal infial nedeniyle o dönemin en ağır cezalarına çarptırıldılar. Ana failler 30 yılı aşan hapis cezaları ve müebbet hapis sistemleriyle mahkum edildiler. Mağdurlar ve toplum bir nebze olsun nefes almıştı. Ancak bu huzur çok kısa sürdü. 2000 yılına gelindiğinde, kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen 4616 sayılı şartlı salıverme ve erteleme yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa, suçun niteliğine bakılmaksızın pek çok suçlu için tahliye kapısını açtı. Bu 5 kişi, aldıkları ağır cezalara rağmen bu aftan yararlandılar. İndirimlerle birlikte hapiste kaldıkları süre yeterli sayıldı ve elini kolunu sallayarak dışarı çıktılar. Mağdurlar, kendilerine 17 saat boyunca cehennemi yaşatan adamların sadece 3 ile 4 yıl yatıp serbest kalmasıyla ikinci bir şok yaşadılar. Tunç Erden Yakar, yıllar sonra verdiği bir röportajda o günü şöyle anlatacaktı. "Biz o evden çıktık ama adalet o evde rehin kaldı." 1997 yılının o dehşet dolu 17 saati bittiğinde, kurtulan 8 genç için fiziksel işkence sona ermişti ancak ruhsal cehennem yeni başlıyordu. Faillerin 2000 yılındaki Rahşan Affı ile sadece birkaç yıl yatıp elini kolunu sallayarak sokağa çıkması, Türk adalet sisteminde asla kapanmayacak bir yara açtı. İşte bu toplumsal öfke ve adaletin rehin kalması duygusu, yıllar sonra yönetmen Serdar Akar'ı harekete geçirdi. 2007 yılında vizyona giren ve izleyenlerin hafızasından silinmeyen Barda filmi, bizzat bu Gazi Osman Paşa dehşetinden esinlenerek beyaz perdeye aktarıldı. Filmdeki o meşhur bar baskını, gençlerin maruz kaldığı ağır işkenceler ve toplumun sessizliği, aslında o gece Kader Sokak'taki o evde yaşananların sinematik bir feryadıydı. Adalet, bazen bir duvarda asılı duran soğuk bir cümleden ibarettir. Ama o duvarın arkasında yaşananları hiçbir kanun metni tarif edemez. Barda sadece bir film değil, vicdanın sustuğu yerde başlayan bir çığlıktı. İzlediğiniz için teşekkürler.